Herkese merhaba. Özellikle Covid-19 salgını sırasında alışverişlerin çoğu mecburen internete evrildi. Bu dönemde veya normal zamanda da internetten alışveriş yapan biriyseniz kargo kutularını dilediğiniz boyutta defterlere dönüştürebilirsiniz. Ben kendim el yapımı defterler ürettiğimden kağıt benim için hep değerli bir şey olmuştur. Bu sebeple atmaya kıyamadığım eski defterlere, renkli paketlere her zaman geri dönüştürülebilir gözüyle bakıyorum. Bu videoda size Koptik dikiş yöntemi kullanarak karton kutu ve eski kağıtlarla nasıl şık bir defter yapabileceğinizi anlatacağım. Kullandığım malzemelerin listesini burada görebilirsiniz. İlk olarak defterin sayfalarıyla başlayalım. Ben burada yarısı kullanılmış bir defterin kağıtlarını kullandım. Amacımız geri dönüşüm olduğu için önceliği kullanmazsanız çöpe gidecek kağıtlara vermenizi öneririm. Eski bir not defteri olur, ajanda olur, değerlendirmek istediğiniz ürün sizin tercihiniz. Kareli bir defterin kağıtlarını kullandığım için yalnızca kareli kısımlar kalacak şekilde kesip düzeltiyorum. Merak etmeyin, kestiğim kısımlar başka bir geri dönüşüm hikayesinin parçası olacaklar. Kağıtları beşli gruplar halinde ortadan katlayalım. Kağıt katlama aparatıyla katladığımız kenarın üzerinden geçerek düzeltelim. Tüm kağıtları katladıktan sonra en ve boy ölçüsünü cetvelle ölçüp bir kenara yazalım. Kapaklar için kullanacağımız kargo kutusunu aldığımız ölçünün eninden yarım santim ve boyundan 1 santim fazla olacak şekilde mümkün olan en düzgün yerlerden 2 adet parça keselim. Örneğin ölçünüz 10'a 15 santim ise 10,5'a 16 santim büyüklüğünde bir parça kesmelisiniz. Ben burada ölçüleri tuttuğu için çalışması kolay olsun diye direkt olarak kutunun kulak kısımlarını kestim. Kenarlarındaki hasar görmüş kısımları düzelttim. Daha sonra da aldığım ölçüye göre işaretleyip kestim. Kapakları kaplamak için bir hediye paketi kullanacağız. Paketin defterinizin kapağını 2 kere kaplayacak kadar büyük olması gerekiyor. Farklı renklerde, farklı paketlerde kullanabilirsiniz. Yapışkanlı kısımları açarak veya keserek paketin düzgün yerlerinden parçalar çıkaralım. Kapağın ölçülerine göre kağıtları keselim. Yapıştırıcıyı kapağın bir yüzeyine iyice yayalım. Özellikle kenarlarına tamamen yedirelim. Kağıdı ortalayarak kapağı yapıştıralım. Kağıt katlama aparatı veya ellerimizle iyice düzeltelim ki yapıştırdığımız kısımda hava kabarcığı kalmasın. Şimdi makasınızı veya falçatanızı kullanarak köşeleri görüldüğü gibi yaklaşık 45 derecelik açıyla keselim. Kapağın köşesine denk gelen kısımda yarım santimlik boşluk bırakmayı unutmayalım. Karşılıklı kanatları sırayla yapıştıralım.
Bıraktığımız yarım santimlik boşlukların üzerine bastırarak köşeleri kapatalım ve kalan iki kanadı da sırayla yapıştıralım. Diğer kapağa da aynı işlemleri yapalım. Kapakların iç tarafını kaplamak için kalan kağıdı kapak en ve boyundan birer santimetre kısa olacak şekilde keselim. Yapıştırıcıyı kağıda sürüp düzgün bir şekilde kapağa yapıştıralım. Aynı işlemleri diğer kapak için de yapalım. Şimdi dikiş için delikleri açmaya başlayabiliriz. Kağıtlardan bir tanesini şablon oluşturmak üzere ayıralım. Kağıdın üst ve alt tarafından başlayacak şekilde görüldüğü gibi 6 adet delik için kurşun kalemle işaretler koyalım. Şimdi oluşturduğumuz şablonla diğer defter fasiküllerine de işaretler koyacağız. Bunun için tüm kağıtları aynı hizaya getirelim. Cetveli şablonda işaretlenen yerlerin üzerine getirip kurşun kalemle bu şekilde çizgiler çekelim. Her fasikülün üzerinde işaretlenmiş olan deliklerden kağıtları delelim. Şimdi fasiküllerden bir tanesini alıp kapağın sırt tarafında 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirelim ve mevcut deliklerin bulunduğu yerlerden kapağı delelim. Üstten ve alttan da eşit mesafe bırakmaya dikkat edelim. Daha sonra iğnenin rahat geçebilmesi için delikleri genişletelim. İpi doğru uzunlukta kesmek için defterinizin boyu çarpı fasikül sayınız artı bir defter boyu olarak hesaplayabilirsiniz. Örneğin benim burada 7 adet fasikülüm var. 8 kere defterin boyu kadar ip almam yeterli olacaktır.
İpi iğneye geçirelim ve ucuna 2 kere düğüm atalım. Alt kapak ve ilk fasikülle başlayacağız. Diğer fasiküllerin sırasını bozmamaya çalışalım çünkü dikerken sırayla alacağız. Fasikülün iç tarafından iğneyi geçirelim. Daha sonra kapağın altından dolanarak iğneyi yukarı doğru geçirelim ve geriye doğru ipi çekelim. İpin etrafından bir tur dolanarak tekrar aynı deliğe geri dönelim. Kalan delikler için aynı metodu tekrarlayalım. Son deliğe geldiğimizde yine aynı metodu uygulayalım fakat iğneyi ikinci fasiküle geçirelim.
Kağıtları güzelce hizaladıktan sonra ikinci fasikül için hemen hemen aynı yöntemi uygulayacağız. Fakat bu sefer bir önceki dikişin etrafından dolanıp aynı deliğe geri dönelim. Tüm delikler için aynı işlemi yapalım. Son deliğe geldiğimizde bir öncekinde yaptığımız gibi aynı işlemleri uyguladıktan sonra iğneyi 3. fasiküle geçirelim. Aynı dikiş yöntemini uygulayacağız fakat bu sefer ikinci fasikülün dikişi etrafından dolanalım. Son fasiküle gelene kadar bu şekilde devam edelim. Her zaman bir önceki fasikülün dikişinin etrafından dolanmayı unutmayalım.
Son fasiküle geldiğinizde diğer kapağı da alın çünkü ikisini beraber dikeceğiz. Önce kapaktaki delikten yukarıdan aşağıya doğru iğneyi geçirelim. Son fasikülün düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olalım. Burada 2 kere dikişlerin etrafından dolanacağız. Birincisi 2 önceki fasikülün, diğeri de bir önceki fasikülün etrafından olacak şekilde bu işlemi yapalım. Daha sonra son fasikülün deliğinden içeri iğneyi geçirelim. Kalan delikler için ilk olarak bir önceki fasikülün dikişinin etrafından dolanalım. Sonra kapaktan iğneyi geçirelim. Devamında bir turda son fasikülün dikişinin etrafından dolandıktan sonra iğneyi son fasiküle geri döndürelim. Son deliğe geldiğinizde aynı metodu uygulayalım. Fakat bitirmek için son dikişin etrafında içeriden düğüm atalım. Ve bu kadar. Umarım bu videolu anlatım sizin için faydalı olmuştur. Bu yöntemle farklı kapaklar ve farklı kağıtlarla da dilediğiniz büyüklükte defterler yapabilirsiniz. Bu videoyu izleyerek yaptığınız defterleri Instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz ya da aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Anlatımı beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.